risklere spor ile ilgilidir. Özellikle sporu gibi bazı sporlarla ilgili orta risk ve düşük risk olarak sınıflandırılabilir. Değişir. Hekim dikkatli bir öykü ve fizik muayene ile yaralanmanın ciddiyeti hakkında yönetilmesi gerektiğini ve hangi tür yaralanmalarda oyuna devam etmeme kararı alması gerektiği bilinmelidir. Spor ile ilişkili göz yaralanmalarının özelliği %90 önlemde olması. Koruyucu göz ve önlemler oyuncuyu ciddi yaralanmalarda önemli ölçüde korumaktadır. Spor ile ilişkili göz yaralanmaları kas ve iskelet sistemi yaralanmalarından daha az sıklıkla karşılaşılsa da körlüğe, ciddi iş gücü kaybına, morbiditilere yani sakatlanmalara neden olma potansiyeli taşıdığından büyük önem arz etmektedir. Dünyada her yıl 42 bin acil müdahale gerektiren 600 binden fazla spor ile ilişkili göz yaralanmaları olmaktadır. 12.14 %90'ı önlenebilir olmakla birlikte Amerika'da spor yaralanmaları 3. sırada bulunmaktadır. Bu yarısından fazla yüksek riskli grubundaki sporlar neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan acil servislerde 2001-2009 yılları arasında 200 binden fazla olgu tedavi edilmiş ve göz için risk taşımayan aktiviteler bile bu yaralanmaların %3'ünü oluşturmuştur. Spor ile ilişkili göz yaralanmaları penetran oküler yaralanmaların %13'ünden sorumluyken hospitalizasyon gerektiren göz yaralanmalarında trafik kazalarının ardından 5. sırada yer almaktadır. Bu yaralanmalar spor dallarına göre ayrıldığında ilk 3 sırayı boya topu, paintball, basketbol ve buz hokeyi almaktadır. Yine azalan oranlarda beyzbol, tenis, voleybol, futbol ve golf yaralanmaları da görülmektedir. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere spor ile ilişkili göz yaralanmalarında her ne kadar penetran travmanın sonucu daha ağır olabilse de yaralanmaların birçoğu kün travmalar sonucu oluşmaktadır. Bu yaralanmaların %82'sinde herhangi bir göz koruma aracının bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaralanmalar özellikle çocuklarda ve askeri personeller gibi sporun günlük eğitiminin bir parçası olan kişilerde sık görülmektedir. Çocukluk çağında spor ile ilişkili göz yaralanmaları oldukça sık görülmekte ve tüm göz yaralanmalarının %52.8'ini oluşturmaktadır. Oküler travmanın verdiği hasarın boyutunu belirleyen travmaya neden olan cisim boyutu, sertlik ve hızıdır. Orbitadan küçük cisimler göz küresine direkt zarar verebilirken orbitadan büyük cisimlerin kuvveti göz küresi aracılığıyla duvar yapılara iletebilir. Travmanın büyüklüğüne göre korneal abrazyonlar, korneal yabancı cisimler, orbita duvarı kırıkları ve periorbital ekümoz, glob rüptürü, hifema, retrobülber kanama, retinal hasar, penetran kapak yaralanması ve laserasyonu, yanık veya ışık hasarları görülebilir. Göz yaralanmalarına yaklaşım nasıl olmalı? Sporla ilişkili birçok göz yaralanması sahada ve antrenman odasında tanı ve tedavi alabilir. Yarıklı lamba muayenesi sıklıkla gerekli olsa da çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Göz yaralanmaları için hazırda bulunan tedavi çantasına oftalmoskop, tercihen mavi filtreli bir ışık kaynağı, fluoresein boya, pamuk uçlu çabuk görme keskinliği eşeli, göz kalkanı büyütücü gözlük veya lup, 18 goç iğne, steril serum fizyolojik solüsyonu, kontak lens çıkarıcı bir alet ve eğer mümkünse göz içi basıncı ölçmek için tonometre içermelidir.
Çantada ayrıca topikal anestezik damlalar, midriyatikler ve antibiyotikli damlalar bulunmalıdır. Risk sınıflaması yaptığımızda Amerikan Tıp Derneği'ne göre sporlar genel olarak çarpışma sporları, temaslı sporlar ve temassız sporlar diye diğer sporlar olarak sınıflandırılabilir. Ancak bu sınıflama oftalmoloji açıdan yanıltıcı olabileceğinden sporları gözü yaralanma potansiyellerine göre düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olarak ayırmak mümkündür. Genel olarak bakıldığında düşük riskli sporlarda top, diz, sopa, çubuk, raket kullanımı ya da daha azken yüksek riskli grupta bu spor malzemelerinin kullanımının daha fazla olduğu görülebilir. Aynı durum masa içeren geçerlidir. Vücut yüksek risk daha fazladır. Genelde hastalardan öykü almak lazım. Öykü, hekim yaralanmanın şiddeti ve büyüklüğü hakkında fikir sahibi olabilmek için ayrıntılı bir hikaye almalıdır. Hekimin olay anında, olay yerinde bulunmadığı durumlarda olayın nasıl olduğunun açıklaması, hekimin yaralanma mekanizmasının anlaması açısından önemlidir. Örneğin kırma kusuru nedeniyle gözlük takan bir sporcuda meydana gelen yüksek hızlı bir travma penetran göz yaralanmasını akla getirirken künt ve güçlü travmalar daha çok blowout kırıklarını düşündürmektedir. Ayrıca hekimin hasta hakkındaki yüksek miyopi, cerrahi afaki, retinal dekolmanı ve göz cerrahisi, spor yaralanması ve diğer enfeksiyonun hikayelerini bilmesi yüksek önem taşımaktadır. Ayrıca bu özellikler yönünden aile hikayesi de sorgulanmalı ve risk faktörü olan sporcular göz açısından yüksek riskli sporlara başlamadan önce bir oftalmolog tarafından mutlaka muayene edilmelidir. Fizik muayenede neler yapıyoruz? Fizik muayenede ilk yapılması gereken daha sonraki muayeneler için bazal bilgi sağlanması ve durumun ciddiyeti hakkında önemli bilgiler vermesi açısından görme keskinliğinin değerlendirilmesidir. Görme keskinliğini ölçmek için portatif kullanılabilir. Ayrıca akıllı telefon yüklenebilen olmaktadır. Konfotrasyon görme alanı muayenesi, pupil muayenesi, ışık refleksi ve relatif aferen pupiller defekt muayenesi, ön kameranın göreceli derinliği ve kapakların inspeksiyonu ve konjüktiva ve korneanın ışık kaynağı ile muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Siz sorabilirsiniz bu konfotrasyon testi nedir diye. Konfotrasyon test ile yapılacak görme alanı muayenesinden fark edilen bir patoloji, retinal optik sinir veya santral sinir sistemi hasarlarına işaret edebilir. Pupilin detaylı incelenmesi, travmanın yarattığı hasarı belirlemede önemlidir. Pupil muayenesinde dikkat edilmesi gereken noktalar pupil boyutu ve şeklinin incelenmesi, direkt ve indirekt ışık reflekslerinin muayene ve sallanan fener testleridir. Damla şeklinde pupilde glob rüptürü görülebilir. Ön kamera incelmesinde yabancı cisme, korneal abrasyon ve laserasyonlara ve hifemaya dikkat edilmelidir. Ekstraoküler kas harabiyetinin bulgusu olan yukarı bakış kısıtlılığında orbita taban kırığı görülebilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu daha çok tomografi ile saptanmaktadır. Orbital taban kırığı. Yine bulgulardan evet, şimdilik beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.
Yine programla ilgili bir sorunuz varsa buradan yazabilirsiniz de bana. Eğer herhangi bir soru yoksa lütfen YouTube kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy, Kıbrıs'tan sizlere bunu anlatıyorum. Kanalımla ilgili ya da bilgilerle ilgili bir sorularınız olursa bekliyorum. Sizlere sevgi, saygılar. Kafanızda takılan bir şey olursa yine YouTube sayfamın altındaki yorumlar kısmından sorularınıza cevap verebilirim. Canlı yayınımı sonlandırıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımla bol görmeli, bol sağlıklı, Covid'siz bir dönem yaşam tavsiye ediyorum ve sizleri, hepinizi bu rahatsızlıktan korunması dileğiyle hoşça kalın.